Beni nasıl buldun? Peki neden bana bir kızımızın olduğunu söylemedin? Korktum. Onu benden alacaklarını sandım. Hiç kimse ve hiçbir zaman kızımızı senden alamaz. Buna asla izin vermem. Affet. Bunu sana en başından söylemeliydim. Özür dileme. Yaşananlarda ikimizin de suçu var. Mardin'den kaçtıktan sonra Alya hamile olduğunu öğrendi ve herkesten uzakta, Frankfurt'ta doğum yapmaya karar verdi. Hem hamileliğini hem de çocuğunun doğum tarihini Cihan'dan bilerek gizledi. Ancak bu karar bile ona huzur getirmedi. Her gün Cihan'ı düşündü ve hayatlarının en önemli anında yanında olma hakkından mahrum bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen Cihan kızının doğumunu öğrendi. Bir an bile tereddüt etmeden Frankfurt'a uçtu. Aralarında çözülmemiş birçok sorun olması onu hiç ilgilendirmedi. Tek istediği, Alya ve çocuğunun hayatta ve sağlıklı olduğundan emin olmaktı. Cihan hastane koğuşunun eşiğinden içeri girdiğinde Alya şaşırdı. Bu karşılaşmaya hazır değildi. En çok da gözlerinde nefret, kızgınlık veya soğukluk görmekten korkuyordu. Bunun yerine Cihan sessizce ona yaklaştı, alnından nazikçe öptü ve her şeyden önce nasıl hissettiğini sordu. Bu ölçülü ilgi, Alya'yı herhangi bir kelimenin verebileceğinden çok daha fazla etkiledi. Hemen yaptıklarını açıklamak, kaçmasına neden olan korkularından bahsetmek istedi. Ancak Cihan onu durdurdu. Şimdi zor konuşmalar için zaman olmadığını anladı. En önemli şey ikisinin de hayatta olması ve yeni doğmuş kızlarının yanlarında yatmasıydı. Daha sonra Cihan, çocuğu kucağına almak için dikkatlice izin istedi. Alya sessizce kızı ona verdi. Onun için bu an hayatının en önemli anlarından biri oldu. Kızının küçük yüzüne uzun süre baktı ve artık değiştirilemeyecek koşullar yüzünden ne kadar çok şeyi kaçırdığını fark etti. Sonraki günlerde Alya hastanede kaldığı süre boyunca Cihan neredeyse hiç yanından ayrılmadı. Bebeğe yardım etti, Alya'nın rahat olduğundan emin oldu ve ona sakinlik hissi vermeye çalıştı. Aynı zamanda aralarında görünmez bir mesafe kaldı. İkisi de suçluluk duyuyordu. Alya kızının doğumunu gizleyerek tekrar kaçtığı için, Cihan ise onu böyle bir seçim yapmaya zorlayan korkudan koruyamadığı için. Taburcu olduktan sonra Cihan, Alya'ya baskı yapmadı. Ona dürüstçe kararın tamamen kendisine ait olması gerektiğini söyledi. Frankfurt'ta kalıp istediği gibi yaşayabilir ya da onunla birlikte Mardin'e dönebilirdi. Vereceği her karara saygı duyacağına söz verdi. Alya uzun süre düşündü. Deniz'i babasından ayırmak istemediğini anladı. Cihan'ın yeni tanıştığı kızına nasıl baktığını gördü ve onları bu bağdan mahrum bırakmaya hakkı olmadığını fark etti. Sonunda Mardin'e dönmeye karar verdi. Herkes onların dönüşünü bekliyordu. Araba malikanenin yakınında durduğunda, Nare ilk olarak Alya'ya koştu. Arkadaşına sıkıca sarıldı. Çünkü ayrılığa rağmen birbirlerini desteklemeyi bırakmamışlar ve sürekli iletişim halinde kalmışlardı. Nare için Alya'nın dönüşü, onu kelimelere gerek kalmadan anlayan birinin tekrar yanında olacağı anlamına geliyordu. Sadakat da onları karşılamaya çıktı. Karakteri değişmemiş olsa da, bu sefer tüm sistemlerini bastırdı. Sadece Alya'ya sarıldı ve içtenlikle dönüşünü görmekten mutlu olduğunu söyledi. Alya için bu tepki bir sürprizdi ve zamanın sadece onu değil, çevresindeki insanları da değiştirdiğinin bir başka kanıtıydı. Yolculuk yorucu olduğu için Alya hemen kızıyla birlikte dinlenmek üzere odasına çıktı. Bu sırada Cihan güvenlik konularıyla ilgilendi. Tehdidin henüz ortadan kalkmadığını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ailesini korumak için elinden gelen her şeyi yaparak malikanenin güvenliğini artırdı. Ancak daha sonra, yalnız kaldıklarında aralarında gerçek bir konuşma gerçekleşti. Alya Cihan'ın eskisinden çok daha ölçülü davrandığını hemen fark etti. Dikkatli ve ilgiliydi, ancak aralarında daha önce olmayan bir ihtiyat ortaya çıkmıştı. Bunun sebebinin kendi davranışı olduğunu anladı. Alya neden tekrar kaçtığını ve kızının doğumunu neden gizlediğini açıklamak için dinlenmek ve izin verilmesini istedi. Artık sessiz kalmak istemiyordu ve tüm korkularını anlatmaya hazırdı. Cihan onu dikkatle dinledi.
Alya'nın niyetlerini anladığını inkar etmedi. Tüm kararlarının kayıtsızlıktan değil, çocukları ve onu koruma arzusundan kaynaklandığını biliyordu. Ama aynı zamanda kendi acısını da gizleyemiyordu. Hayatının en önemli anlarında Alya'nın ona güvenmek yerine bir kez daha kaçmayı seçmesini kabullenmek onun için zordu. Ona olan sevgisinin kaybolmadığını itiraf etti. Aksine yaşadığı her şeyden sonra daha da güçlenmişti. Ancak aynı zamanda kalbinde derin bir yara kalmıştı. Aralarındaki güvenin yıkıldığını hissediyordu ve bunu eski haline getirmenin mümkün olup olmadığını bilmiyordu. Alya da basit özürlerin artık yeterli olmadığını fark etti. Artık Cihan'ın yaşadığı acıyı hemen unutmasını beklemiyordu. Bu sefer gerçekten kalmaya, güvenmeyi öğrenmeye ve onunla birlikte önündeki tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazır olduğunu davranışlarıyla kanıtlamalıydı. Böylece, aynı çatı altında tekrar bir araya geldiklerinde, aşklarının zamanın ve ayrılığın sınavından geçtiğini fark ettiler. Ama şimdi çok daha zor bir görevle karşı karşıyaydılar, sadece birlikte olmak değil, kaybetmesi çok kolay ve yeniden kazanması çok zor olan güveni yeniden inşa etmek. Alya döndükten sonra, barışmaları konusunda en çok endişelenen Deniz oldu. Çocuk, annesi ve babası arasında bir zamanlar var olan rahatlığın ve sıcaklığın artık olmadığını hissetti. Belirsiz bakışlarını, konuşmalarındaki uzun duraklamaları ve birbirlerine doğru bir adım atmaktan nasıl korktuklarını fark etti. Deniz onları tekrar mutlu görmeyi içtenlikle hayal ediyordu. Bu yüzden onları mümkün olduğunca sık bir araya getirmeye çalıştı. Farkında olmadan, çocuk, kalplerini her geçen gün yeniden birbirine bağlayan o küçük iplik haline geldi. Cihan ve Alya da sadece aşkın artık yeterli olmadığını anladılar. Yaşadıkları her şeyden sonra, birbirlerine tekrar güvenmeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Bunun hayal ettiklerinden çok daha zor olduğu ortaya çıktı. Eski kırgınlıklar ve anılar zaman zaman kendilerini hatırlatıyordu, ama artık sessiz değillerdi. Duygularını saklamak veya sorunlardan kaçmak yerine, korkularını, şüphelerini ve acılarını açıkça konuşmaya başladılar. Her gün bu yönde atılan küçük bir adım oldu. Cihan Alya'nın kaçışı yüzünden yaşadığı acıdan sonra yavaş yavaş kalbini açtı ve Alya da davranışlarıyla onu zorluklar karşısında yalnız bırakmayacağını kanıtladı. Güvenin anında geri döneceğini beklemiyorlardı. Ancak sabırla yeniden inşa etmeye hazırdılar. Şimdi en büyük arzuları geçmişe dönmek değil, korkunun veya sessizliğin ailelerini yok etmesine artık izin vermeyecekleri yeni bir gelecek yaratmaktı. Ve bu yol uzun ve zorlu olsa da, birbirlerini bir daha asla kaybetmemek için sonuna kadar gitmeye hazırdılar.